Ben Uğurcan Özçamur. İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisiyim. Aynı zamanda TİS Deprem Teknolojileri firmasının da genel müdürlüğünü yapıyorum. Bugün sizlere deprem izolatörüyle ilgili aslında çok sık aldığımız bazı soruları cevaplamak için buradayım. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. İzolatörler bina ile kolonların arasına konuluyor. Bu güvenilir mi? Dünya genelinde kanıtlanmış bir teknoloji midir? Bu en sık aldığımız sorulardan bir tanesi. Sonuçta mantıklı bir soru, gayet ilk akla gelen sorulardan olması normal. Çünkü biz aslında binanın altına bir takım cihazlar yerleştiriyoruz ve bunu yaparken tabii ki kolonların arasına koyuyoruz bunu. Düşey taşıyıcı elemanların arasına yerleştiriyoruz ve bu İlk bakışta pek çok kişiye garip bir uygulama olarak geliyor. Çünkü yapısal elemanların, özellikle kolonların sürekliliğini aslında bozmuş oluyoruz. Araya bir takım cihazlar yerleştiriyoruz ve diyoruz ki bu cihazlar sizin depremde sıfır hasar almanızı sağlayacak ve deprem sonrası binanın operasyonel kalmasını sağlayacak. Bu teknolojinin temel uygulama mantığı bu şekilde. Dolayısıyla binanın altında hem kolon aslında hem de perde duvarların altına bu deprem izolatörleri bu şekilde yerleştirilerek binanın temelden ayrılması sağlanmak zorunda. Aksi takdirde bina eğer bir yerinden bile olsa temeline bağlı kalmaya devam ederse bu sistemler doğru çalışmayacaktır ve istediğimiz performansı alamayacağız. Dünya genelinde de bu uygulama tam olarak bu şekilde gerçekleştiriliyor ve pek çok geçmiş depremde, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş olan pek çok depremde de bu sistemler her seferinde kendilerini kanıtlamaya devam ediyorlar. Her seferinde deprem izolatörlü binaların büyük depremlerden sonra operasyonel kaldığını bütün dünyada görüyoruz. Türkiye'de de bunun örneğini en yakın zamanda Maraş depremleri sırasında yaşadık. Diğer sorumuza geçelim. İzolatörlü bir binada deprem anında içerideki insanlar depremi nasıl hissediyor? Aslında burada genel olarak birazcık yanlış bilinen bir şey var. İzolatörlü bir binadaysanız depremi hiç hissetmeyecek değilsiniz. Bir miktar depremin olduğunu anlayacaksınız tabii ki. Bir miktar salınım hareketi gerçekleşecek ve bunu hissedeceksiniz. Ama siz deprem olurken dışarıda yer yerinden oynarken adeta binanın içinde konfor alanınızı bozmadan yaşamınıza devam edebileceksiniz. Aslında temel farklılık bu. Yani bunu pek çok kişi, deprem yalıtımlı binalarda yaşamış pek çok kişi şu şekilde anlatıyor. Hafif dalgalı bir denizdeymişiz gibi, bir teknede hafif dalgalı bir denizdeymişiz gibi hissettik şeklinde. Diğer sorumuz, Türkiye'de 2023 Maraş depremlerinde yüzlerce bina yıkıldı. Hiçbirinde izolatör yok muydu? Yoktu ama binaların yıkılmış olmasını sadece izolatöre bağlamak da doğru olmaz. Bölgede izolatörlü olan binalarda zaten biz hasarsızlığı gördük, operasyonelliği gördük. Onun dışında bölgede yıkıma uğramamış, doğru bir mühendislik hizmeti almış, insanların canlı çıkmasını sağlamış, yönetmeliğe uygun da pek çok yapı var. Hani yıkılan yüzlerce, binlerce binanın yanında bu örnekler de var. Dolayısıyla biz doğru bir mühendislik hizmeti aldığımız zaman, verdiğimiz zaman ve bina doğru bir şekilde imal edildiği zaman aslında depremlerde bu kadar büyük bir yıkım olmayacağı da bir gerçek. Hasar olacak, yıkım olmayacak diyebiliriz. Eğer tabii ki bölgedeki bütün binalar deprem izolatörüyle, farklı ileri deprem teknolojileriyle ya da deprem yönetmeliğine tamamen uygun şekilde yapılmış olsaydı büyük ihtimalle tek tük hasar, yıkım dışında bir şey görmemiş olacaktık. Diğer sorumuza geçelim. Bina deprem yönetmeliğine uygun yapılıyorsa izolatöre gerek var mı? Sizin beklentiniz burada devreye giriyor. Eğer ne zaman belli olmayacağı bir deprem, üstüne ben ekstra masraf yapmak istemem, standart yönetmeliğin getirdiği minimum şeyi yapayım, binada depremden sonra gerekiyorsa yıkılsın, yeniden yapılsın. Önemi yok. Ben hani insanlar sağlam çıktıktan sonra hasarsız, hasar almış, almamış, bina yeniden yıkılmış, yapılmış, bunun benim için önemi yok diyorsanız mal sahibi olarak deprem izolatörüne ya da diğer ileri teknolojilere ya da daha pahalı bir bina yapmaya aslında gerek yok. Ama siz yapınızdan daha üstün bir performans istiyorsanız bunu gerek tasarımda gerek uygulamada göstermeniz lazım. Bu ne demek? Aslında binada ben operasyonellik istiyorum, binanın kesintisiz kullanımını istiyorum ve büyük bir depremden sonra dahi yapının hiçbir şey olmamış gibi yerinde durmasını istiyorum. Belki çok küçük bir iki görsel tadilat dışında
ben yapıma müdahale etmeyeyim depremden sonra. Depremden sonra yapı kullanımına devam etsin, hizmet vermeye devam etsin. Konutsa ben evimi boşaltmak, evden çıkma ihtiyacı dahi hissetmeyeyim. Eğer amaç buysa, şu an günümüz teknolojisinde deprem yalıtımı, depremizasyonu dışında bunu sağlayabilecek bir teknoloji yok. Diğer sorumuz, izolatörler konut satışlarını arttıran bir faktör haline mi geldi? Uygulanmaya başlanması Türkiye'de 2023 Maraş depremlerinden sonra oluştu. Maraş depremlerinde bir iki tane sosyal medya videosunun yayılması sonucu aslında insanların neredeyse tamamı böyle bir teknolojinin varlığından haberdar olmuş oldu. Ve bunu kendi hayatlarında da görmek istemeye başladılar. Yani halkta bir talep oluşmaya başladı. Bu talebe karşılıkta tabii ki yatırımcılar, mal sahipleri, müteahhit firmalar, bunlar da bu teknolojiyi değerlendirmeye başladılar ve mümkün olan yapılarda uygulamalar tek tük başladı. Şu anda da yaygınlaşarak devam ediyor. Şu an Türkiye'nin her yerinde 40'ı aşkın depremizatorlu konut projesi ya tamamlandı, ya inşaat halinde ya da ruhsatı alındı, inşaat süreci başlayacak şekilde. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde, onlardan aldığımız geri bildirimde izolatörlü olarak imal ettikleri konutların aslında satış fiyatlarında daha avantajlı olduğunu, izolatöre yapılan masrafa göre çok daha avantajlı ve karlı olduğunu kendileri için. 2, halktan deprem güvenliği ile ilgili bu konfor, deprem anındaki konfor, can ve mal güvenliği ile ilgili ciddi bir talep olması nedeniyle zaten bu teknolojiyi, yani bu performansı sağlayacak başka bir teknoloji olmaması nedeniyle bunun tercih edildiği. 3, konutların satış hızının konvansiyonel standart konutlara göre ciddi anlamda daha fazla olduğuna yönelik geri bildirimler aldık. Bu da pek çoğu, neredeyse hepsi hatta, bundan sonra biz bütün projelerimizi, bütün konutlarımızı depremizatorlu olarak yapacağız diyorlar. Hepsi çok değerli, hepsi çok önemli ve bu teknolojinin aslında önünün açık olduğu ve ileride de daha da yaygınlaşacağını gösteren kritik noktalar. Bir sonraki sorumuz da aslında az önceki konunun devamı niteliğinde olabilir. İzolatörlü binalara çok pahalı eleştirisi yapılıyor. Bu doğru mu? İlk aldığımız soru aslında genelde maliyet odaklı oluyor ve izolatör maliyetleri ne mertebede? İzolatörlü yaparsak çok mu pahalı oluyor? İşte bazı şehir efsaneleri var. Birazcık maalesef bu alanda çalışan profesyonellerin de konuyu ya yanlış bilmesi ya da bir takım kişisel sebeplerden yanlış aksettirmeye çalışmasından dolayı depremizatorların bina maliyetlerini 2 katına 3 katına çıkardığı, uygulanmasının neredeyse imkansız olduğu, çok pahalı teknolojiler olduğu gibi çok yanlış dedikodular aslında yapılıyor. Bunların hiçbiri gerçekçi değil. Artılarıyla, eksileriyle, belli rakamlarla bunu anlatmak istiyorum. Bir kere şu an elimizde artık son 3-4 yıldır çok ciddi bir envanter var. Ve bu envanterin maliyet verileri de var. Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı mimarlara sahip. İşte 2-3 katlı villa projesi de var bunun içinde. 15 katlı konut da var. Çok farklı zemin tiplerinde, çok zayıf ya da çok kuvvetli zeminlerde yapılar mevcut. Çok geniş oturumu olan, dar oturumu olan, Türkiye'nin pek çok ilinde bulunan bütün yapılar için biz izolatörlü olursa ne yaşanıyor, izolatörsüz olursa ne olurdu? Bunların bütün verilerini topladık ve aslında bir araya getirdik. Genel ortalama olarak deprem izolatörü uygulamasının topyekün sebep olduğu maliyet artışı inşaat alanı metrekaresinde yaklaşık günümüz rakamlarıyla $50 mertebesinde. Yani siz 10.000 metrekare bir inşaat yapıyorsanız $50 çarpıp toplamda $500.000 izolatör için ekstra masraf yapmanız gerekecek sonucuna varabilirsiniz. Bu ortalama bir rakamdır. Ya da örneğin 100 metrekare bir daire için, brüt alanı 100 metrekare olan bir daire için düşünürsek $50'dan yaklaşık $5.000 daire başına sizin bir izolatörden kaynaklı, izolatör uygulaması kaynaklı ekstra bir maliyetiniz oluyor anlamına gelir. Tabii burada doğal olarak gelişen bir soru da bu kadar ucuzsa niye yapılmıyor? Niye daha da fazla yapılmıyor olabilir? Gayet haklı bir soru. Burada özellikle yatırımcının
gözünü korkutan diyeyim ya da bu işe sıcak bakmamasına sebep olan birkaç faktör var. En önemlisi, en başta geleni proje süreleri. İzolatörsüz, standart usul, konvansiyonel bir yapıda işte bir hafta 10 günde statik projeyi bitirip mimariyle onu düzenleyip belediyeye ruhsata en fazla bir ayda başvuru yapılıyor. Bir anda bu şekilde bir proje süreci ve işte bir yılda, 1,5 yılda binanın komple bitirilip teslim edilmesi gibi bir hızlı bir imalat süreci varken deprem izolatörlü olduğu zaman bu yapı proje süresi yine ortalama rakamlarla yaklaşık 2,5-3 ay sürüyor. Pek çok ileri analiz yapılıyor. Standart projelerde kullanılan paket programlarla değil, daha özellikle zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerle vesaire daha ileri performans analizleri yapabilen yazılımlar kullanılıyor. Bu işin sadece statik proje mimar ayağı değil, aynı zamanda bütün bu hesabı, izolatör hesabı dahil. Yapısal bütün hesapları kontrol edip doğrulayan ve sorumluluğunu da alan bir tasarım gözetmenliği sistemi var yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetiminde yapılan. Dolayısıyla tüm bu bileşenleri aslında ileri seviye bir mühendislik hizmeti almış oluyor bina ve komple bir mühendislik hizmeti almış oluyor. Tüm bu bileşenleri düşündüğünüz zaman bu işlerin tamamlanması, bu hesapların yapılması, mimariyle bu projelerin birbirine adapte edilmesi ve aslında ruhsat başvurusuna hazır hale gelmesi için dediğim gibi ortalama 3 ay gibi bir süreyi aslında düşünmek oldukça makul. Bu yine uzayabilir, kısalabilir ama ortalaması budur diyebiliriz. Bir yanda 2-3 haftada yapılan bir şey var. Öbür tarafta 3 ay deyince tabii ki oradaki 2 aylık, 2,5 aylık fark bir miktar bilinmez olarak görülmesi bu sürecin göz korkutuyor ve zaten bir yılda, 1,5 yılda bitireceği binanın 3 ayında ruhsat için harcamayı zaman kaybetme olarak gördüğü için yatırımcı da bir adım geride duruyor. Evet, şimdilik son sorumuza geldik. Deprem izolatörleriyle ilgili yanlış bilinen şeyler nedir? En temeli şu: deprem izolatörleri her binaya uygun değildir. Deprem izolatörlerinin doğru tip yapılarda, doğru tip bölgelerde uygulanması kritiktir. Her yapının çözümünü deprem izolatörü olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. 2. Deprem izolatörlerini yüksek yapılarda tek başına uygulayamazsınız. Deprem izolatörleri yüksek yapılarda uygulamaya uygun değildir. Belli bir katın üstünde deprem izolatörlüğü yapma mecburiyeti gibi şeylerin konuşulduğunu bile duydum ki bu tamamen yanlış. Belli bir katın üstünde zaten uygulamaya elverişli bir sistem değil. Deprem izolatörlerinin çok pahalı ve uygulamasının çok özel yapılar dışında mümkün olmadığı gibi bir şehir efsanesi olduğunu söyleyebiliriz. Doğru değil. Bunu başka bir soruda detaylıca açıklamıştık. Deprem izolatörlerinin bakım gerektiren, değişim gerektiren, belli bir yıldan sonra mutlaka değiştirilmesi zorunlu olan ya da deprem sonrası değiştirilmesi zorunlu olan cihazlar olduğuna yönelik bazı fikirler var. Çok fazla duyduğumuz. Bunların da tamamen asılsız olduğu bir gerçek. Bunlar da bir şekilde yayılan söylemler. Deprem dirençli şehirler, yerleşimler dediğimiz zaman olaya bütün bakmak lazım. Ve o bütüne ulaşmak için herkes elinden geleni aslında yaparak ilerlemesi lazım. Bu anlamda biz de Türkiye'de yerleşik olan, Türkiye'de kurulmuş olan, yine bütün faaliyetlerini, tasarımını, know-how'ını, testini, her şeyini Türkiye'de yapan ve yapmaya çalışan bir firma olarak bu anlamda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki yol uzun ama genç bir kadro olduğumuz da belli. Dolayısıyla bu alanda hem Türkiye için hem de dünyadaki bütün ülkeler için aslında bu sorumluluğumuzun farkındayız ve buna yönelik çalışmaya, buna yönelik gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Ömrümüz el verdiğince ve bu alanda yine hem lokal hem global depremin insanlar üzerindeki etkilerini azaltacak her türlü teknolojiyi geliştirerek sağlamaya devam edeceğiz ve bundan gurur duyarak, bundan çok mutlu olarak yapacağız. Cevap bulamadığınız sorularınız olursa yorumlara tek tek yazarsanız bunların hepsine cevap vereceğiz, hepsine dönüş yapacağız. Teşekkür ediyorum.